Herkes şu sıralar Haluk Levent'in ahbap paralarını kumarda mı yoksa borsada mı kaybettiğini yoksa doğrudan cebine mi indirdiğini ve gerçekte kiminle evli olduğunu, kadınlara da evlilik vaat edip onları nasıl kandırdığını ve kazıkladığını filan kurcalıyor. Doğal, çünkü ortalık çok karışık, herkes bir anda mali müşavir, özel dedektif ve aynı zamanda ilişki terapisti kesildi. Twitter'da, yani X'te bir adam var, sabah kahvesini içerken masak raporlarını yorumluyor, öğleden sonra Haluk'un eski sevgililerinin Instagram paylaşımlarından evlilik vaadi analizi yapıyor, bunu yorumluyor. Gerçekten çok yönlü bir toplumuz. Keşke bu enerjiyi üretime yönlendirseydik de şimdi bu paraların peşinde koşmasaydık, konuşmasaydık. Ama kimse şu temel gerçeği dile getirmiyor. Bu işin asıl felaketi Haluk Levent'in ne yaptığı değil, toplumsal çürümenin geldiği boyut ve güven duygumuzun aldığı o büyük hasar. Evet, adamın paraları nereye gitti bilmiyoruz ya da belki biliyoruz ama güven duygusu o kadar hızlı buharlaştı ki bir daha deprem olsa yardım mı yapsak yoksa kendi cebimizde mi saklasak diye düşünür bir hale geldik. İşte bu depremden sonra yaşanan en büyük sarsıntı, ama bu sefer zemin değil vicdanlarımız çatladı ve bu çatlak o kadar derin ki inşaat mühendisleri bile bunu betonla doldurmayın, yeni bir bina yapın der. Deprem sonrası Kızılay'a olan güven zaten yerlerde sürünürken Haluk Levent sahneye çıktı ve "Ben geldim, bana güvenin, ben Türkiye'nin en güvenilir adamıyım" dedi. Hem de muhalif bir duruşla, elinde mikrofon ve arkasında bir sürü başka ünlü tiple. Toplum da "Aferin işte adam" diyerek 4 milyar gibi devasa bir yardım parasını ahbap hesaplarına aktardı. Şimdi ise o paraların akıbeti çok büyük bir soru işareti. Ama asıl soru şu: bir daha böyle bir felaket yaşanırsa bu toplum hala birilerine yardım için para gönderir mi? İşte bu cevabını kimsenin net veremediği en korkunç soru, çünkü güven dediğin şey bir kere kırıldı mı yapıştırıcıyla bile tamir olmuyor. Öyle bir hasar bırakıyor ki, hani o eski sevgiliye duyulan büyük güven gibi, bir kere aldatıldın mı bir daha eskisi gibi asla olmuyor. İşte toplum şu an o eski sevgiliyle masada oturuyor ve yemekte ne var diye soramıyor bile. Masak'ın ortaya döktüğü para şemaları, kimin kime ne kadar gönderdiği, kimin nereden aldığı filan, bunlar mali müşavir değilseniz bir noktadan sonra tam bir karmaşaya dönüşüyor. Dolar kuru gibi takip edilebilecek bir şey değil. Kimi hesaplar var, birbirine para göndermiş, sonra geri almış, sonra başkasına yollamış. Öyle bir döngü ki sonunda acaba bu paralar birbirini mi doğuruyor diye düşünmeden de edemiyorsun. Ama olayın asıl can alıcı noktası bu paranın ne için kullanıldığı, daha da önemlisi ne için kullanılmadığı. Yani depremzedelere mi gitti yoksa başka bir yere mi? Bu sorunun cevabı daha şu an net değil, ama toplumsal çürüme dediğimiz şey zaten bu olaylarla gün yüzüne çıkıyor. Bir anda herkes "aha bakın ne kadar da ahlaksız" demeye başlıyor, ama kimse kendi payına düşeni sorgulamıyor. Mesela o yardımlar gönderilirken bu adam gerçekten güvenilir mi diye soran var mıydı? Yoktu veya soran çok azdı. Çünkü o anda duygular ön plandaydı, mantık tamamen devre dışı kalmıştı. Sonra da "ben ne yaptım" diye başımıza vuruyoruz. Bakın, ben size garantisini veriyorum, bu iş en fazla 2 hafta daha konuşulur, sonra medya önümüze yeni bir meşgale atar, biz de Haluk Levent'i unutur, belki daha sonra bir şarkısını dinlerken "aa bu adam da vardı" deriz. Çünkü toplumun hafızası balık hafızasından bile daha kısa günümüzde. Balıklar en azından suyun sıcaklığını hatırlar, biz bir skandalı unutmakta muhteşem bir halk olduk. Bu olayın üzerinden daha birkaç hafta geçmeden önümüze yeni bir magazin patlağı, bir siyasi kriz veya bir başka ünlünün skandalı atılacak ve herkes oraya koşacak. Haluk Levent de bir köşede oturup belki "ben ne yaptım" diye düşünecek ya da belki yeni bir single çıkarıp "Yanlış Anlaşılma" isimli bir şarkı yayınlayacak. Kim bilir, belki de sözleri "paralar yerinde, güven nerede" gibi komik bir şey de olabilir. Arkadaşlar, Dilan Polat olayı unutuldu bu ülkede. Şimdi en komik tarafa gelelim. Şu anda Haluk Levent'i en sert şekilde gömen hesapların ve muhalif yayın organlarının başında kimler var biliyorsunuz. Ama depremden hemen sonra bu adamı kahraman ilan eden, onu Kızılay'a alternatif olarak gösteren, manşetlere taşıyan da yine aynı medya değil miydi?
Kardeşim siz değil miydiniz Kızılay'a değil Ahbap'a gönderin diye üstü kapalı mesajlar veren, hatta bazı kanallar Haluk Levent'i çıkardılar, stüdyoya oturttular. Ne kadar fedakar bir insansın, ne kadar cömertsin dediler, gözlerinin içine baka baka alkışladılar ve alkış tutturdular. Şimdi ise aynı kanallar adamın özel hayatını, evliliklerini, hatta çocukluk arkadaşlarını bile masaya yatırıyor. Bu adam kiminle evli, ikinci eşi kim, üçüncü eşi nerede diye soru soruyorlar. Sanki Haluk Levent'in evlilik cüzdanı masak raporundan ve paralardan daha önemli. Ama şimdi çıkıp biz hata yaptık, bu adamı biz parlattık diyen var mı? Yok. Çünkü medyanın işi tıklanmak ve reyting almak. O zaman kahraman yapıyorlar. Şimdi linç etmek daha çok tık alıyor. Bu daha önemli. İkisi de onlar için çok büyük bir kazanç. Ama toplum olarak biz hep aynı oyunun içindeyiz. Her seferinde afallıyoruz. Haluk Levent suçlu mu değil mi? Bunu yargı kararlaştıracak. Ama medyanın bu iki yüzlü tavrı bence asıl yargılanması gereken şey. Bir gün kahraman, ertesi gün hain. Bu ancak futbol takımlarında olur ama medya bunu bize her hafta yaşatıyor. Toplum artık bıçak gibi ikiye ayrılmış vaziyette. Ne kadar acı olsa da gerçek bu arkadaşlar. Deprem döneminde Kızılay'a güven iyice dibe vurunca halk çareyi muhalif medyanın parlattığı Haluk Levent'te buldu. İşte gerçek kahraman denildi, paralar akıtıldı, sonra ne oldu? İkinci felaket yaşandı ama bu sefer doğal afet değil, bir güven afeti. Herkes sağcı, solcu, seküler, dindar diye ayrılırken Haluk Levent aslında hiçbir tarafın adamı değil. Bir geçmişine bakın, kumar borçları, tefeciler, konserlerinde polis baskınları, bilet gelirlerine hacizler hepsi ortada. Herkes bilir Haluk Levent bir ara kayboldu, çöküş dönemine girdi. Öyle bir kayboldu ki Haluk Levent nerede diye soranlar acaba bir dağ köyünde inzivaya mı çekildi diye tahminler bile yürüttüler. Ta ki Almanya'da Mehtap isimli bir gurbetçi kız sokakta İzmir marşını o kadar içten çaldı ki onu çeken de videoyu internete yükledi ve video viral oldu. Atatürkçü kesim o videoyu binlerce kez paylaştı. Ben bakalım bunu ilk kim yapıp klip çekecek, kim ekmeğini yiyecek diye beklerken Haluk Levent sahneye atladı ve o marşı yeniden yorumladı. Laf aramızda hem de çok iyi yaptı. Adam şarkıcı, bunu inkar edemeyiz. Klip, düzenleme her şey üst seviyedeydi ve patladı. Seküler Atatürkçü kesim onu sahiplendi. Yükseliş başladı. Yani adam muhalif olduğu için değil, viral olan şeyi iyi değerlendirdiği için yükseldi. Tıpkı bir sosyal medya fenomeni gibi trend yakaladı, üzerine gitti ama sonuç bugün yine o seküler kesim onu yere seriyor. Ne güzel bir kısır döngü değil mi? Bir gün sen bizim kahramanımızsın, ertesi gün sen bizim utanç kaynağımızsın. İnsan bu kadar hızlı dönüşümü ancak bir kelebeğin tırtıldan çıkışında görür ama medya bunu hep yaşatıyor. Daha birkaç ay öncesine kadar Haluk Levent'i göklere çıkaran basın, şimdi evliliğini, özel hayatını, kadın ilişkilerini didik didik edip ortalığa seriyor. Resmen bir linç kampanyası başladı. Adamın ilkokul öğretmenini bile arıyorlar. Haluk nasıl bir öğrenciydi diye. Sanki öğretmeni çıkıp efendim o çocukken de paraları kaybetmeye meyilliydi filan diyecek. Ama kimse biz buna kahraman dedik, biz suçluyuz demiyor. Çünkü medya asla öz eleştiri yapmaz. Medya için öz eleştiri bugünkü manşeti biraz abarttık, yarın biraz daha abartalım demekten ibarettir. Haluk Levent şu an tutuklandı. Muhtemelen onunla birlikte başka isimler de tutuklanacak, cezalar kesilecek. Ama benim bu videoyu yapma amacım medyanın nasıl bir döngünün içerisinde olduğunu göstermek içindi. Yoksa bana ne Haluk Levent'ten, Dilan Polat'tan. Bir gün kahraman, ertesi gün hain, hepsi tıklanma uğruna insanlar 4 milyar TL'lik bir parayı geçmişi şaibeli bir adama teslim etti, sonuç ortada. Ama emin olun bu iş unutulacak, birkaç hafta sonra başka bir olay çıkacak ve herkes oraya koşacak. Haluk Levent de hayatına kaldığı yerden devam edecek, belki bir şarkı daha yapar, belki konser verir, belki de yeni bir yardım kampanyası başlatır, kim bilir. Çünkü toplumun hafızası balık hafızasından beter ve işte asıl felaketimiz bu. Ne yardım toplama sistemi düzelir, ne o kaybettiğimiz güven duygusu yerine gelir, ne de bizim medyamız uslanır.
Dostlar, biz sadece izleriz bir sonraki skandala kadar ama ne yapalım? Her gün yeni bir şey, her gün yeni bir skandal, her gün yeni bir şaşkınlık. Belki de bu işin sonunda hepimiz birer mali müşavir ve dedektif oluruz kim bilir. O zaman belki masak raporlarını anlarız. Ama o zamana kadar Haluk Levent'in yeni albümünü de dinleyip vay be bu adam hala şarkı söylüyor da diyebiliriz. Dostlar, unutmayın güven kırılgandır ama medyanın tıklanma hırsı çok daha kırılgandır ve vahşidir. Siz ne dersiniz dostlar? Haluk suçlu mu yoksa bir günah keçisi mi? Lütfen yorumlara ne düşündüğünüzü yazın. İzlediğiniz için teşekkürler.